Canlı yayındayız. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna sevgili adananlar. That's a little loud. Hare Krishna. Yeah. And greetings to all the devotees online and beyond the outskirts of Istanbul, where we are. Online olarak bize bağlanan herkese selamlarımı gönderiyorum ve İstanbul'da olan, yani buradaki bulunan herkesin dışındaki kişilere. This is the Turkish Namhata Festival. Bu Türk Namahata Festivali. And well, you can't see so much, but we're just sitting on the ground floor of a hotel. Siz çok fazla şey göremiyorsunuz ama biz bir otelin giriş katında oturuyoruz şu anda. And devotees are sitting over here in the huge garden. Ve adananlar da burada çok büyük bir bahçede oturuyorlar. Behind which there is a what's it called? Where they ride horses? Horse farm? Huh? Anyway, a horse riding place. Ve bunun gerisinde de atların bulunduğu bir bölge var. In fact, this whole project is actually connected to that. Ve buradaki bütün proje aslında bu hipodromla bağlantılı. Anybody gone horse riding yet? Burada hiç ata binmiş olan kişi You var went? mı burada? No, no one went. Hiç I kimse thought oraya you were going to gitmedi. go, Radha Krishna. Radha Krishna, senin gideceğini düşünüyordum. Niranjan Maharaj may want to go. Niranjan Maharaj belki. Okay, we haven't got too many riders as yet. Burada çok fazla ata binen kişi yok şu anda. And we're having a class until 6 o'clock our time. Is that it? Bizim zamanımıza göre saat 6'ya kadar dersimiz devam edecek. 6 o'clock our time. I'm just looking at Krishnamala's necklace. Is that real gold? That's too bad, because I was going to ask it for Radhisham. Bu altın mı Krishnamala'nın kolyesi? Hayır. Eğer öyle olsaydı Radhisham için isteyecektim onu. Bu çok kötü. And so it's 6 o'clock. 6'ya kadar. Evet. So it won't be a long class in 1 hour. Bu uzun bir ders olmayacak. 1 saat boyunca devam edeceğiz. I'm continuing the earlier theme of just bringing out some points out of Caitanya-caritāmṛta as I go through, literally speaking, the titles of the chapters. Ve ben Caitanya-caritāmṛta'da belli başlıklar üzerine konuştuğum konuşmanı devam edeceğim aslında. Daha önce başladığımız konuya devam edeceğiz. But before we start, then we're going to have, we're going to sing Krishna, Krishna, Krishna. Hey, Harinara. All right, yeah. I don't know, do devotees know this song, Krishna, 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 hey? Adananlar bu şarkıyı biliyorlar mı? Krishna, 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 hey. 1, 2, 3. Krishna, 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 hey. Sounds like a great drum. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Rakshaman. Krishna,
Krishna 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 Pahimam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jayam Vishnupat Paramahansa Parivikchaya Sutra Sutra Srimad Avechararvinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupat Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Anand Koti Vaishnava Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Shrup Sanatam Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhadas Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Radha Shyamsundar Ki Jai. Jai Nitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Jai Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Satarine. I suggest that when you have, do you have a big picture of Prabhupada? Prabhupāda'nın büyük bir resmi var mı? So, not now. Well, I mean, but generally, yeah, during classes, if you have a big picture of Srila Prabhupada. Dersler sırasında Prabhupāda'nın büyük bir resmi olursa iyi olur. So the last chapter was the liberation of Śivarāma Bhattacharya. Geçen bölüm Sarvabhauma Bhattacharya'nın özgürleşmesiyle ilgiliydi. I don't remember what I spoke about there. Orada bununla ilgili ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Now, chapter 7, Şimdi 7. bölüm. 9, and 10
are all about Lord Caitanya's travels in South India. 7. bölüm, 9. bölüm ve 10. bölüm Rab Caitanya'nın Güney Hindistan'daki yolculuklarıyla ilgili. And I've done very extensive seminars on that. Bununla ilgili çok geniş seminerler yaptım daha önce. They're available, I guess, on YouTube and other places like that. Where's my telephone? I brought it. Where? Just under your arm. Let me just turn this on. I forgot to turn it on. YouTube'da bu derslere ulaşabiliyorsunuz. Hare Krishna. And anyway, I'll go through these briefly because they've already been done quite extensively. Çok geniş bir şekilde bunlardan bahsetmiştim. O yüzden şimdi biraz özetleyeceğim bunları. So chapter 7 is about the beginning of Caitanya Mahaprabhu's tour. 7. bölüm Chaitanya Mahaprabhu'nun turuna başlayışıyla ilgili. And until he reaches a place called Visakhapatnam. Ve Visakhapatnam denilen bir yere kadar ulaşmasına kadar devam ediyor bu bölüm. And there he bathed in holy rivers along the way. Ve bu sırada yol üzerindeki kutsal nehirlerde yıkanıyor. He went especially to Nisingachalam. Özellikle Nishingachalam'a gidiyor. Which is a very wonderful place. Ve bu da çok harika bir yer. I may have difficulty with the child is talking. If the child there is talking, then I have difficulty competing with him. Yes, Visakhapatnam up in Nishingachalam, which is a very famous temple, very beautiful temple. Nishingachalam çok ünlü ve çok güzel bir tapınak. And anyway, that chapter concludes with Caitanya Mahaprabhu reaching the residence, not the residence, but the town of Ramananda Roy. Ve bu bölüm Chaitanya Mahaprabhu'nun Ramananda Roy'un mekanına ulaşmasıyla bitiyor. One thing that from this whole experience of Lord Caitanya's travels we can note is that Lord Caitanya went most likely barefoot and he traveled not all the way around India, but say around one half. Buradaki Rab Caitanya'nın bu yolculuklarıyla ilgili deneyimlediğimiz şey, not alabileceğimiz şey, Rab Caitanya'nın çıplak ayakla dolaşmış olduğu ve bütün Hindistan'ı olmasa da en azından yarısını kat etmiş olduğu. Similarly, when Chaitanya Mahaprabhu came to Vrindavan Dham, then the first thing that he did was do parikrama of all of Vrindavan. Ve Chaitanya Mahaprabhu Vrindavan Dham'a geldiğinde ilk yaptığı şey bütün Dham'ı turlamak olmuştu. So it's a lesson to devotees that Vaishnavas should follow this practice of Lord Caitanya. Number one, visit holy places. Burada adananlar için aslında bir ders var. Onlar Chaitanya Mahaprabhu'yu takip etmeliler. İlk olarak kutsal yerleri ziyaret etmeliler. And two, to go there as much as possible the way he did, which is barefoot. Ve bu da orayı da mümkün olduğunca onun yaptığı gibi çıplak ayakla ziyaret etmek gerekiyor. For instance, nowadays it has unfortunately there's been a proper road built around Vrindavan. Bugünlerde Vrindavan etrafında iyi bir yol yapılmış durumda. Now I'm talking about the Vrindavan town that Krishna Balaram Mandir is in. Vrindavan şehrinden bahsediyorum aslında. Krishna Balaram Tapınağı'nın olduğu kısım. And similarly there's a road around Govardhan Hill. Aynı şekilde Govardhan Tepesi'nin etrafında da bir yol var.
Now, to get around, to go, many devotees I talked to, I said, have you done parikrama of Giriraj? Yes. Birçok adanana parikrama yaptın mı diye sorduğunuzda evet diyorlar. We took a car there and went around by car. Biz bir arabaya bindik ve etrafında dolaştık arabayla. I don't know. You try and explain that to Prabhupada, that you went around by car. Bunu Prabhupāda'ya açıklamaya kalksaydınız etrafında arabayla dolaştığınızda. You're a healthy person. If you're a very sick person, then fine. Çok sağlıklı bir kişisiniz ama siz eğer hasta olsanız, çok hasta olsanız bu anlaşılır. Srila Prabhupada wanted to do Giriraj Parikrama in a bullock cart. Prabhupada Giriraj Parikrama'yı bir tahterevalliyle yapmaya çalışmıştı. But otherwise, go on foot. Kaan arabasıyla. Ama öteki türlü bizim çıplak ayakta gitmemiz gerekir. I'm saying going on foot because when I did parikrama the last few times, I followed what Govinda Swami Maharaj does and others, and I went on by shoes. Ve ben son kez parikrama yaptığımda Bibi Govinda Maharaj'ı takip ettim ve o da ayakkabılarını giymiyor. And the reason for that is that everything is paved. When you go paved on weather like this, barefoot, you don't get very far. Pardon, ayakkabıyla yaptık çünkü şu anda asfalt dökülmüş durumda ve bu havada, yani bu kadar sıcakken hava, eğer asfaltta çıplak ayakta giderseniz çok fazla ilerleyemezsiniz. So your feet get burnt. Ayağınız yanıyor böyle bir durumda. So austerity we should accept, but we should accept austerity in the mode of goodness, not something that causes us actual, real bodily harm. Biz feragati kabul etmeliyiz ama bunu erdem modunda kabul etmeliyiz ve kendimize zarar vermeyecek şekilde. That it's troublesome, that's what austerity is, troublesome. Bu sıkıntı verici olabilir. Yani feragat da bu demek zaman. Bu demek zaten sıkıntı verici olur. You don't do parikram because it's going to be comfortable. Yani siz rahat olacağı için parikrama yapmazsınız. It will be troublesome. Bu sıkıntı verici olacaktır. Although it wasn't like that 40, 50 years ago. 40-50 yıl önce öyle olmamasına rağmen. It was, if you went early in the morning, it was very comfortable. Eğer erken bir saatte yola çıkıyorsanız o zaman çok rahattı. It was just sand all around Vrindavan town. Vrindavan'ın etrafı tamamıyla kumdu. Soft sand all around Giriraj. Giriraj'ın etrafında da tamamıyla yumuşak kum vardı. You just go there. The only problems were thorns. Tek oradaki problem dikenlerdi. That there were. Bunlar vardı, evet. And there was a sort of a philosophical understanding that every thorn had a devotee's name written on it. Ve burada bir felsefi anlayış da vardı. Her dikenin üzerinde bir adının ismi yazıyordu. A lot of thorns had my name on it. Ve birçok dikenin üzerinde de benim ismim yazılıydı. Yeah, especially when you can't get it out. Özellikle de onu çıkaramadığımızda. So once Chaitanya Mahaprabhu reached the what's it called where Ramananda Roy lived? Bir keresinde Chaitanya Mahaprabhu buraya ulaşmıştı. Somebody. Ramananda Roy'un yaşadığı yere. Vidyanagar. Vidyanagar. And he met Ramananda Roy, and the next day they began talking. Orada Ramananda Roy ile karşılaştı, buluştu ve sonraki gün konuşmaya başladılar. Now, I'm not going to go through all the philosophy and the implications of that talk. O konuşmanın bütün felsefesi ve uygulamalarıyla ilgili konuşmayacağım. But at least from what I saw in Caitanya-caritāmṛta, Chaitanya Mahaprabhu began to do one thing. Ama benim Caitanya-caritāmṛta'da gördüğüm bir şey var. Chaitanya Mahaprabhu bir şey yapmaya başlamıştı. When he met a devotee. Bir adananla karşılaştığı zaman. And that devotee started with Ramananda Roy. Ve bu Ramananda Roy olabilirdi. And then it was the what is the name of the priest in
Gopal Bhatta's Venkata Bhatta. I'm also struggling with the fog. Venkata Bhatta. Then when he met with the Tattvavadis, Chaitanya Mahaprabhu kept asking this thing, and I tend to ask devotees nowadays the same thing. Chaitanya Mahaprabhu'nun sorduğu bazı sorular vardı bu kişilere ve ben şu anda adananlara bu soruları soramıyorum. What is the goal and how are you going to get there? Amaç ne ve sen oraya nasıl ulaşacaksın? What is the sadhya and what is the sadhana? Sadhya ne ve sadhana ne? So, different devotees, according to their level of spiritual advancement, may have different goals and different sadhanas to reach that goal. Adananlar bulundukları spiritüel ilerleme seviyesine bağlı olarak farklı bir amaca ve farklı bir sadhya ve sadhanaya sahip olabiliyorlar. But Lord Caitanya here also wanted to know what is the ultimate goal. Ama Rab Caitanya burada nihai amacın ne olduğunu da bilmek istiyordu. What is our ultimate goal? Bizim nihai amacımız ne? And what's the process for getting there? Ve oraya ulaşmak için hangi süreci takip edeceğiz? What's the ultimate goal? Nihai amaç ne? The ultimate goal is Krishna Prema. What does that mean? Bu ne anlama geliyor? Nihai amacın Krishna Prema olması. What kind of relationship? Bu Krishna ile en yüksek ilişkiyi kurmak anlamına geliyor. Peki bu nasıl bir ilişki? What kind of loving Bu da relationship? sevgi dolu bir ilişki. Nasıl sevgi dolu bir ilişki? Conjugal relationship. Sevgililik ilişkisi. What type of conjugal relationship? Peki ne tür bir sevgililik ilişkisi? Anyway, but that's correct. Bu doğru. We're doing the correct progression. I wasn't I wasn't expecting you to answer it like that. Senin cevap vermeni beklemiyordum ama doğru cevapları exactly verdin. planning to go there. Tam olarak oraya gitmeyi umuyordum. But we should really be clear. What is our goal and how are we getting there? Biz bu konuda gerçekten çok net olmalıyız. Amacımız ne ve oraya nasıl ulaşacağız? Your life is full of these two things. Bizim hayatımız bu iki şeyle dolu. When you leave here and say you go home, Siz burada yaşıyorsunuz, buradan ayrılıyorsunuz ve eve gidiyorsunuz. your home is the goal and you have a means for getting there. O zaman eve ulaşmak, evinize ulaşmak amacınız oluyor ve bunun için de bağlı araçlar kullanıyorsunuz. A car, a bus, an airplane, something. Bir arabaya biniyorsunuz, bir otobüse ya da uçağa biniyorsunuz. You know, you wake up in the morning and you have to go to the kitchen to cook. So your cooking is the goal, and how are you going to get there? Sabahleyin uyanıyorsunuz, mutfağa gidip pişirmeniz gerekiyor ve oraya ulaşmak da sizin amacınız oluyor. Nasıl oraya varacaksınız? Or you're going to get there clean, which means that you have to go to the bathroom, you have to do your bodily maintenance, shower and everything, put on tilak, put on devotional clothes, and then go in the kitchen. Oraya giderken temiz olmanız gerekiyor. O yüzden önce duş alıyorsunuz, yıkanıyorsunuz, adanma hizmetiyle ilgili kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ve tilağınızı sürüyorsunuz. And then you can start cooking for deities or for your family. Ondan sonra da murtiler için veya aileniz için pişirmeye başlayabilirsiniz. So sadhan and sadhya, Yani sadan ve sadhya or rather sadhya and sadhana, ya da sadhya ve sadhana. the goal and how you're going to get there. Amaç ve oraya nasıl ulaşacağınız. So that is one thing that you
look for when you're studying Caitanya-caritāmṛta. Ve Caitanya-caritāmṛta'yı çalışırken de aradığımız şey bu. You will have to study just by reading. You won't necessarily not find it. Ve eğer sadece okursanız bunu bulamayabilirsiniz. But you have to find what does Caitanya Mahaprabhu say? What does Srila Prabhupada say? What is our ultimate destination? And how do we reach it? Caitanya Mahaprabhu ne diyor? Srila Prabhupada ne diyor? Bizim nihai hedefimiz ne? Ve biz oraya nasıl ulaşacağız? And it requires more than just saying by chanting Hare Krishna. Ve bu da sadece Hare Krishna mantrasını söylemekten daha fazlasını gerektiriyor. Yes, it is by chanting Hare Krishna, but by chanting Hare Krishna in a certain way. Tabii ki bu Hare Krishna mantrasını söylemek de olacak ama onu belli bir şekilde söylemekle olacak. So it's a way by which Lord Caitanya analyzed devotees. Ramananda was a Vaishnava. Bu şekilde Chaitanya Mahaprabhu adananları analiz ediyordu. Ramananda Roy bir adananda, bir Vaishnava'ydı. And also Sampradayas, when he met with the Sri Sampradaya or he met with Madhava Sampradaya, then he asked them, what is the goal and the means to attain the goal of your Sampradaya? Ve Sampradayalarla karşılaştığında bunun sonra da Sri Sampradaya ve de Madhava Sampradaya sizin amacınız, nihai amacınız ne? Ve buna ulaşmak için izlediğiniz süreç ne diye soruyordu. And according to what they said, Lord Caitanya would analyze them and say, for instance, with when he talked to the Tattvavadis. Ve buna onların cevaplarına bağlı olarak da Chaitanya Mahaprabhu onları analiz ediyordu. Örneğin Tattvavadilerle konuştuğunda the discussion ended in Lord Chaitanya's analysis. Bu konuşmanın sonucunda Chaitanya Mahaprabhu'nun bir analizi oluşmuştu. That whoever these Tattvavadis were, her kimse bu Tattvavadiler, they were almost Mayavadis. Onlar neredeyse Mayavadilerdi. And materialistic devotees. Ve materyalist adananlardı. And the only good quality really Lord Caitanya could find in them is they had full faith in the deity of Krishna. Ve Chaitanya Mahaprabhu'nun onlarda bulabildiği tek iyi özellik de Krishna'nın murtisine tam bir inanca sahip olmalarıydı. But they knew nothing about ecstatic devotional service to Krishna. Ama Krishna'ya yapılan yani huşu dolu olan adanma hizmetiyle ilgili hiçbir bilgileri yoktu. And they didn't understand how to get there. Ve oraya nasıl ulaşabileceklerini de anlamıyorlardı. The other thing that we see when Chaitanya Mahaprabhu is traveling is what does he do everywhere that he goes? Ve Chaitanya Mahaprabhu yolculuk yaparken her gittiği yerde ne yapıyor? He's chanting and he's dancing. O Mahamantra söylüyor ve dans ediyor. So he chants and he dances all the way. O Mahamantra'yı söylüyor ve bütün yol boyunca dans ediyor. And on his way there, and then when he gets to places, then he chants and dances again. Oraya ulaşana kadar dans ediyor ve oraya ulaştığında da yine mantra söylüyor ve dans ediyor. Any temple, holy place, and Lord Caitanya exhibits all kinds of extraordinary symptoms. Her tapınakta veya kutsal yerde Rab Caitanya çok sıra dışı bazı belirtiler sergiliyor. Extraordinary symptoms of love of God. Tanrı aşkını gösteren çok sıra dışı belirtiler gösteriyor. That so attract and impress everybody. Ve bu şekilde herkesi kendine cezbediyor ve onları çok etkiliyor. So Chaitanya Mahaprabhu by his movements, his behavior, his words. Chaitanya Mahaprabhu hareketleriyle, davranışlarıyla ve sözleriyle, his bodily appearance, görüntüsüyle, fiziksel görüntüsüyle, was so attractive that automatically people's minds became attracted. O kadar cezbediciydi ki hemen insanların zihinleri ona çekim duyuyorlardı. And wherever Lord Caitanya went, whether it was a Shaivite temple or a Buddhist temple, stupa, or other places of worship.
Rab Caitanya nereye giderse gitsin, Şaiva tapınağı olabilir, Budist bir tapınak olabilir veya herhangi bir yer olabilir. By this dancing and chanting, the public who were there immediately could recognize that this is much more, is actually a much more elevated form of worship and attainment than what they're practicing there. Herkes yani onun dans edişini ve zikredişini gördüğünde onun ulaşmış olduğu seviyenin ve elde etmiş olduğu farkındalığın kendilerinkinden daha yüksek bir ibadet şekli olduğunu ve pratik olduğunu görebiliyorlardı. And Lord Caitanya didn't hesitate to convert people. Ve Rab Caitanya insanları dinlerini değiştirmeye ikna etme konusunda tereddüt etmiyordu. And it's not just the Buddhists and the Mayavadis. Ve sadece Budistler ve Mayavadiler için geçerli değildi bu. Sri Vaishnavas, who were actually most populous in that area. O bölgede çok popüler olan Sri Vaishnavalar için de bu geçerliydi. And others, he taught them how to chant Hare Krishna and to worship Krishna. Onlara ve diğerlerine nasıl Hare Krishna mantrasını söyleyeceklerini ve nasıl Krishna'ya ibadet edeceklerini gösteriyordu. So Lord Caitanya also preached. Yani Rab Caitanya aynı zamanda Krishna bilincinde And yaydı. Srila Prabhupada says that these 6 years, it doesn't take 6 years for him to travel in through South India. Srila Prabhupada bunu söylüyor. Yani onun Güney Hindistan'da dolaşması 6 yılı almamıştı. But Lord Chaitanya's travel to going down to Puri, traveling to South India. Puri'ye gidişi Rab Caitanya'nın ve Güney Hindistan'a doğru yaptığı yolculuk. Attempting to go to Vrindavan and meeting with Rup Sanatan up in Ramakeli. Ve Vrindavan'a gitme teşebbüsü ve Şri Rup ve Sanatan'la Ramakeli'de buluşması. Then actually traveling to Vrindavan and returning. Ve sonra Vrindavan'a yaptığı yolculuk ve geri dönüşü. So including the interludes between those travels, that was 6 years. Ve aradaki aradaki zamanları da sayacak olursak bu toplamda 6 yıl olmuştu. And Srila Prabhupada says that these are the most significant parts of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Ve Srila Prabhupada da bu bölümün aslında Chaitanya Mahaprabhu'nun belirişinin en önemli kısmı olduğunu söylüyordu. The chapter 10 talks about Lord Chaitanya's return to Jagannath Puri. 10. bölümde Rab Caitanya'nın Jagannath Puri'ye geri dönüşü anlatılıyor. What was it I read? Oh, yes. I read this extensive PhD thesis on Maharaj Prataparudra. Maharaj Prataparudra ile ilgili çok geniş bir doktora tezi çalışması okudum. And it describes there how Maharaj Prataparudra had his messengers following Chaitanya Mahaprabhu wherever he went. Ve Maharaj Prataparudra'nın bazı temsilcileri vardı. Onlar Chaitanya Mahaprabhu'ya gittiği her yerde takip ediyorlardı. And they would come back with news of what Lord Caitanya was doing. Ve Rab Caitanya'nın ne yaptığına dair mesajlarla geri geliyorlardı. Where he was, what he was doing, and where he was going next. Nerede olduğuna dair ne yaptı ve bundan sonra nereye gideceğiyle ilgili mesajlar veriyorlardı. And remember, there's no telephone, there's no internet, there's no telex, there's no, they're not even using flying pigeons. They're just, again, walking. O zaman internet yoktu, telefonlar yoktu, posta yoktu ve onlar güvercinleri de kullanmıyorlardı. Yine yürüyorlardı. So the messengers would either go by foot or by horse. I can't remember. Bu ulaklar da ya yürüyerek ya da atla gidip geliyorlardı. Tam olarak hatırlayamıyorum. So when Chaitanya Mahaprabhu was coming back to Jagannath Puri, you can see from Caitanya-caritāmṛta that the devotees know that he's coming. Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Puri'ye döneceği zaman Caitanya-caritāmṛta'dan anlıyoruz ki adananlar onun geleceğini biliyorlardı.
And some go out to meet him. Ve bazıları onu karşılamak için dışarı çıktılar. And the significant part here that takes place when Lord Caitanya 10 and 11, when Chaitanya Mahaprabhu comes back, is many devotees, associates, also come from different places. Burada en önemli olan kısım Chaitanya Mahaprabhu geldiğinde birçok onun birlikteliğinde olan kişiler ve adananlar da farklı yerlerden o bölgeye geliyorlar. Some of them Chaitanya Mahaprabhu quote unquote picked up along the way. Bazılarını yani Chaitanya Mahaprabhu parantez içinde yoldan toplamıştı. In other words, they went to Puri. Yani onlar Puri'ye gittiler. Like Ramananda Roy. Ramananda Roy gibi. And there were disciples of Madhavendra Puri. Ve onlar Madhavendra Puri'nin öğrencileriydiler. Who were traveling and he met them. Ve onlar da seyahat ediyorlardı ve Chaitanya Mahaprabhu onlarla karşılaşmıştı. So Paramananda Puri, for one, Chaitanya Mahaprabhu requested him to go to Puri. Paramananda Puri ile karşılaşmıştı ve Chaitanya Mahaprabhu ondan Puri'ye gitmesini istedi. And these devotees and devotees from Mayapur, bu adananlar ve Mayapur'dan gelen adananlar, such as Swarup Damodar Goswami, Swarup Damodar Goswami gibi, and some from other parts of Bengal, ve Bengal bölgesinin diğer yerlerine gelenler de vardı. Now they came to be with Chaitanya Mahaprabhu. Onlar şimdi Chaitanya Mahaprabhu ile birlikte olmak için gelmişlerdi. And the interesting thing is how Lord Caitanya greets his devotees. Ve burada ilginç olan şey Chaitanya Mahaprabhu'nun adananlarını nasıl karşıladığıydı. I'm just thinking of how there's a very interesting line how Raghunath Das Goswami describes Lord Caitanya. İlginç bir kıta vardı, onu hatırlamaya çalışıyorum. Raghunath Das Goswami Chaitanya Mahaprabhu'dan bahsediyordu. But, basically he's saying how Chaitanya Mahaprabhu is so favorable and so loving to his devotees. Ve o kıtada Chaitanya Mahaprabhu'nun adananlarına karşı nasıl duyarlı olduğu ve nasıl sevecen olduğundan bahsediliyordu. But if there's a fault in them, he'll point them out. Ama eğer onlar bir hata yaparlarsa mutlaka bunu ortaya çıkaracaktı. And he'll point them out publicly. Ve bunu herkesin ortasında yapıyordu. Now this is something that I think devotees nowadays don't understand or certainly don't appreciate having it been done to them. Bugünlerde adananlar bunu yapılmasını takdir etmiyorlar ve özellikle kendilerine yapılmasından hoşlanmıyorlar. If someone does something wrong, someone makes a mistake, then you expect that you're corrected privately. Eğer bir kişi bir hata yaparsa daha kendisiyle birebir konuşulmasını, özel bir şekilde bunun söylenmesini istiyor. Prabhupada didn't do that. Prabhupada bunu yapmıyordu. Probably 95% of the time, if someone did something wrong, at that time, at that place, immediately Prabhupada would correct them. %95 eğer bir kişi yanlış yaparsa Prabhupada onu o anda orada düzeltiyordu. And that may be a very, very aggressive correction. Ve bu bazen de çok agresif bir düzeltme olabiliyordu. For instance, we are in 2023. Mesela biz şimdi 2023'teyiz. Amazing. İnanılmaz. 2023. 2023. And 50 years ago, bundan 50 yıl önce among so many other things that took place, wonderful things in Krishna consciousness movement, Krishna bilinci hareketinde olup biten birçok harika şey vardı. Bunun yanı sıra I was just in London where they had the celebration of the 50th anniversary of the installation of Radha Gokulananda.
Radha Gokulananda'nın yerleştirilmesinin 50. yılının kutlandığı bir festivaldeydim Londra'da, İngiltere'de. And then simultaneously I got invitation to Montreal and to Toronto. Montreal and Chicago because it's also the 50th anniversary. Aynı anda Montreal'a ve Chicago'ya da davet edildim. Çünkü onlar da 50. yıl kutlamaları yapıyorlardı. But I didn't go there. Ama oralara gitmedim. So 2020, yes. It's also the celebration of when Srila Prabhupada of the completion of the Caitanya-caritāmṛta. Aynı zamanda Srila Prabhupāda'nın Caitanya-caritāmṛta'yı tamamlayışının da 50. yılını kutluyoruz. Okay, now if Devamrita Maharaj was here, eğer Devamrita Maharaj burada olsaydı, he would talk to you for 2 hours about the challenge that Srila Prabhupada gave for Caitanya-caritāmṛta. O zaman size Srila Prabhupāda'nın Caitanya-caritāmṛta'yı basmak için ne kadar büyük zorluklar yaşadığını 2 saat boyunca anlatabilirdi. So this is 1973. Bu 1973 yılıydı. And Srila Prabhupada is not happy with the pace of book production. Ve Srila Prabhupada kitapların basılma hızından memnun değildi. He's way ahead of BBT. O BBT'nin çok daha ötesinde, daha hızlı hareket ediyordu. And Prabhupada would challenge. He would make competition. Prabhupada was the competition king. Ve o zaman o meydan okuyordu BBT'ye ve her zaman bir rekabet yaratıyordu, yarış yaratıyordu. O bir yarış kralıydı. So the competition was, you production, you come and catch me in writing books. Ve onun bu söylediği yarışta şuydu: siz benim yazdığım hızda basmalısınız. But Srila Prabhupada was always a couple of books ahead. Ama Srila Prabhupada her zaman birkaç kitabı daha bitirmiş oluyordu. Henüz o kitaplar basılmamış oluyordu. So there was a walk on the beach. Ve plajda bir yürüyüş vardı. And this is called Venice Beach. Buna da there's this Venice Boulevard and there's this Venice Beach. Venedik mi? Venedik Boulevard. And that's very close to our temple. Very. Bu bizim tapınağımıza çok yakındı bu bulvar ve bu plaj yolu. And that was Prabhupada's typical morning walk, and that's where he took his morning walk. Ve Srila Prabhupada genelde sabahları burada yürüyordu ve tipik bir sabah yürüyüşüydü bu da. So you can listen to it. It's on the folio or Veda base. Folyo'da bulunuyor bu kayıt ya da Veda base'de. Buradan dinleyebilirsiniz. Who has Veda base? Kimde Veda base bulunuyor? Do we have a Turkish version? Türkçesi var mı Veda base'in? No, of course yok. We don't have all the books. But those who speak English or Russian, because the Russian Veda base is also there, it's very, very important reference. İngilizce ve Rusça konuşanlar için Veda base bulunuyor ve çok çok önemli bir referans kaynağı. Because when you want to know about some particular subject, then you just type it in and bang. Çünkü eğer belli bir konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız onu hemen oraya yazıp onunla ilgili bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bang. It's an extremely useful tool. Ve bu çok faydalı bir araç. Originally, it was done. The original format was done, or the concept was made by the Mormons. Mormonlar için ilk olarak bu böyle bir konsept oluşturulmuştu. For the Bible. Yani and then İncil we took that and did it for Srila Prabhupada's books and so many other books. Ve biz bunu Srila Prabhupāda'nın kitapları ve birçok diğer kitap içinde yaptık. I have many libraries in here. Benim bu bilgisayarımda birçok kütüphane bulunuyor. Very impressive. Çok etkileyici. So when you're having this walk, then Srila Prabhupada all of a sudden turns to book production. Ve bu yürüyüş sırasında birden Srila Prabhupada kitap yayıncılarına dönüyor.
book production is slow. Yani kitaplar yavaş bir şekilde ilerliyor. Now, the in charge of BBT is Rameshwar, at that time Rameshwar Prabhu. At that time he was Prabhu. Then later he became Maharaj. O zaman hani bu yayınlardan sorumlu olan kişi Rameshwar Prabhu'ydu. Sonrasında Maharaj oldu. And he says, "Oh, Prabhupada, we have good news." Ve dedi ki, Prabhupada bizim iyi haberlerimiz var sana. That your plan for making Caitanya-caritāmṛta, we have a schedule for it. Caitanya-caritāmṛta için bir program oluşturduk. That in addition to Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam'a ek olarak, because Prabhupada is still doing Bhagavatam. Çünkü Srila Prabhupada hala Bhagavatam'ı yapıyordu. I don't know where he was at that time. Bilmiyorum hangi bölümdeydi o sırada. That on top of that, every 2 months we can come out with one volume. Bunun yanı sıra dedi, biz her 2 ayda bir cilt basabiliriz. Prabhupada was, he wasn't impressed. Prabhupada pek etkilenmemişti. So he said, no, it has to be faster. Hayır dedi, daha hızlı olması gerekiyor. Remember, there's 20-25 devotees with Prabhupada now. O zaman 20-25 adanan vardı Prabhupa'nın yanında. So Rameshwar Prabhu, and then he has a few of the devotees from the BBT production with him. Rameshwar Prabhu'nun yanında BBT'nin yayın grubundan olan birkaç adanan daha vardı o sırada. And they sort of fall a little back and they consult amongst each other. Onlar biraz yürüyüş grubunun gerisinde kaldılar ve kendi aralarında bu konuyu konuştular. That if you make this concession and this sacrifice, then perhaps, and if you don't edit it like about 4 times, but you only edit it twice. Böyle konuşuyorlardı. Eğer şundan feragat edersek, yani 4 kere edit etmeyip mesela 2 kere yaparsak, 2 kere üstünden geçersek. Then they thought, all right, we'll do one a month. O zaman biz ayda bir tane basabiliriz. So it came back to Prabhupada, and they said, Srila Prabhupada, we discussed, and we think that we can really do one a month. Ve sonra Prabhupa'ya tekrar geldiler ve dediler ki biz kendi aramızda konuştuk ve ayda bir tane basabiliriz. So that's 17 books, and we'll be able to do that in a year and a half. Biz bu 17 tane kitabı 1,5 yıl içinde bitirebiliriz. Prabhupada, he just looked, and he said, I want all these books. This is 17 books. Srila Prabhupada baktı ve şöyle dedi. He says, I want all these books printed in 2 months. Ben bu kitapların 17 tane kitaptan bahsediyoruz. 2 ay içinde basılmasını istiyorum. So they're thinking a year and a half is pretty good. Onlar 1,5 yılın oldukça iyi bir zamanlama olduğunu düşünüyorlardı. Prabhupada said, I want everything in 2 months. Prabhupada da ben her şey 2 ayda bitmesini istiyorum dedi. And, you know, and Prabhupada was very firm. And when Prabhupada wanted something, he'll let you know. Prabhupada çok sıkıydı ve o eğer bir şey isterse bunu bilmenizi sağlardı. So here the point is that Srila Prabhupada publicly put people in their place and told them what he wanted from them. Srila Prabhupada herkesin ortasında insanları kendi yerine yerleştiriyordu ve onlardan ne istediğini açıkça söylüyordu. And yes, it happened in 2 months. Ve bu 2 ayda gerçekleşti. More or less it meant that everybody involved with book production didn't sleep more than a couple of hours a day. Bu kitap yayınıyla o dönemde uğraşan kişilerin günde birkaç saatten fazla uyumadığı anlamına geliyordu. And they just ate a little, and they chanted their rounds, maybe, and they did their service. Onlar birkaç saat uyuyorlardı. Çok az diyorlardı ve bazen turlarını belki yapıyorlardı, belki yapamıyorlardı. Ama 2 ayda bitirdiler bunu. So this was when Prabhupada cited this well-known phrase, the devotees
heard 2 months, they said, Prabhupada, that's impossible. Ve tabii ki adananlar bunu duyduklarında 2 ay içinde bitirmenin mümkün olmadığını söylediler. And Prabhupada just replied that impossible is a word in a fool's dictionary. Ve Prabhupada da şöyle cevapladı onlara: imkansız aptalların sözlüğündeki bir kelimedir. So it happened. It happened because devotees had faith in the power of the empowerment of Srila Prabhupada's words. Bu gerçekleşti çünkü adananların Srila Prabhupāda'nın sözcüklerinin sahip olduğu güce dair bir inançları vardı. Is that something we're willing to continue today? Bu bizim bugün devam etmek istediğimiz bir şey mi? Do we have the same type of faith in the words of spiritual master or devotees who are responsible, like GBC, temple president? Bizim şu anda manevi öğretmenimizin sözlerine veya sorumluluk taşıyan kişilerin, GBC gibi ya da tapınak başkanı gibi kişilerin sözlerine dair aynı inancımız var mı? When they ask us to do something out of the ordinary, bizden bazen sıra dışı olan bir şey istediklerinde, something we normally wouldn't do or couldn't do, normalde yapamayacağımız bir şey istediklerinde ya da yapmayacağımız bir şey. You don't do that much yet here. Siz henüz bunu çok yapmıyorsunuz burada. But when devotees go out on book distribution, ama adananlar dışarıya kitap dağıtmaya çıktıklarında, it sounds like an easy thing. You go out on the street and you sell books. bu kolay bir şey gibi görünüyor. Sokağa çıkıyorsunuz ve kitap satıyorsunuz. It's not an easy thing. It's a very difficult thing. Ama bu kolay bir şey değil. Bu çok zor bir şey. But because you're going out, you're selling a religious book to people who are busy on the street, and the last thing on their mind is getting a Bhagavad Gita. I mean, they never even cross their mind. İnsanlara dini kitaplar satmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar sokakta meşguller ve yani son düşünceleri de böyle bir şey satın almak. And devotees have this faith that by doing this activity, this is the most pleasing to our whole disciplic succession, going back to Caitanya Mahaprabhu. Ama adananların böyle bir inancı var. Yani bu bizim Caitanya Mahaprabhu'ya kadar ilerleyen bütün bu öğretmen zincirimizi çok memnun edecek bir şey diye düşünüyorlar. And to the degree that they have faith in that, they really get empowered. Ve buna ne kadar inançları varsa o derecede de bunu yapacak güce sahip oluyorlar. They do something that's impossible. O zaman onlar mümkün olmayan bir şey yapabiliyorlar. There was one of the acharyas of Madhva Sampradaya. Madhva Sampradaya'nın acharyalarından bir tanesi vardı. Madhva Sampradaya has 4 acharyas. Madhva Sampradaya'da da 4 tane acharya bulunuyor. Each one takes a turn of 2 years in worshipping Udupi Krishna. Udupi Krishna'ya ibadet etmek için onlardan her biri 2 yılda bir dönüyorlar. They're all sannyasis. Onların hepsi sanyasiler. Selected when they're like, born. Doğdukları zaman yani seçilmiş olan And kişiler. raised and trained to be sannyasis. Ve sanyasi olmak için büyütülmüş, yetiştirilmiş kişiler. Very learned, very austere. Çok bilgililer, çok feragat içindeler. So when that one of those acharyas was very favorable to ISKCON, was favorable because he just passed away. O acharyalardan bir tanesi ISKCON'a karşı çok yakındı yani ama yani dünyadan ayrıldı. And he made this comment about devotees selling books on the streets of London, Paris, New York, you name it. Adananların Londra'da, Paris'te, New York'ta dışarı çıkıp kitap satmasıyla ilgili bir yorumda bulunmuştu. He said, if I had to do that, I would fall down. Eğer ben bunu yapmaya kalksaydım düşerdim dedi. I probably doubt that he would fall down, but the point he's making that
you don't do something like that unless you're empowered. Ben onun yani düşeceğinden şüpheliyim ama eğer güçlendirilmiş durumda değilseniz bunu yapmak çok zordur. Onun söylemek istediği şey buydu. So it's a very empowering thing, and having faith in the words of Krishna and the words of spiritual master. Yasya Devi para bhaktir tata Devi tata guru. Then what happens is all the truths of Vedas and Vedic literature become manifest to such a person. Eğer bir kişi Krishna'nın ve manevi öğretmenin sözlerine inanç duyarsa o zaman o kişiye bütün Vedalarda bulunan bilgiler açık hale gelir, görünür hale gelir. Ve bu çok güçlendirici bir şeydir. And the ability to do amazing things. Ve aynı zamanda inanılmaz şeyler yapma yeteneği de ortaya çıkar. Caitanya Mahaprabhu converted these 36 or 60, anyway, 36,000 Mayavadi sannyasis. Caitanya Mahaprabhu 36.000 tane Mayavadi sannyasisini Krishna bilincine getirdi. That's fantastic preaching. Bu çok inanılmaz bir Krishna bilinci yayma eylemi. Even got to even figure out how do you get 36,000 sannyasis within earshot? Bilin. 36,000. How do you get 36,000 sannyasis around you so that they can hear you? 36.000 tane sannyasiyi yani seni duyacakları şekilde nasıl bir araya toplayabilirsin? Bu bile inanılmaz. Bhajan, I forget, what's her name? Vraja Mohini. Yeah, Vraja Mohini. How deep people in a semicircle for 36,000 people, how deep does it go? Calculate it. Bunu hesapla Vraja Mohini. 36.000 kişinin yani toplanabilmesi için nasıl bir yarı çap olması gerekiyor? Diyebilirim. She will try. Yeah. So it's extraordinary empowerment. Bu çok sıra dışı bir güç. Yasya Devi para bhaktir tata Devi tata guru. Yasya Devi Guru Devi Krishna. Equal faith in Krishna and Guru. Hem Guru'ya hem de Krishna'ya aynı inanca sahip olmak. Eşit derecede inanca sahip olmak. So that happened 50 years ago. Bu 50 yıl önce oldu. Very, very wonderful event. Harika bir olaydı. Where all of a sudden we started, I was in Winnipeg at that time, we started receiving these boxes of books. Where were you? Winnipeg. Winnipeg'teydim ben o zaman. It's a very important place. Bu önemli bir yer. Winnipeg'teydim ve bir anda bize kutular da olsa kitaplar gelmeye başladı. And they would send one box to the temple, one box of books every month. Her ay bir kutu dolusu kitap göndermeye başladılar tapınağa. The books which were being printed out. Yani yeni çıkan kitapları gönderiyorlardı. So, devotees, they asked Prabhupada, we'll do this 2 months. And then they had a whole list of conditions. Ve adananlar tamam dediler, bunu 2 ay içinde yapacağız ama birçok koşul öne sürdüler. And one of them was you have to stay here in Los Angeles in case we have some questions. Ve dediler ki senin Los Angeles'ta kalman gerekiyor çünkü bazı sorularımız olabilir. So Prabhupada said okay. Prabhupada da tamam dedi. But after a month Prabhupada left. Ama bir ay sonra Prabhupada oradan ayrıldı. But they finished. Ama onlar bitirdiler. We have here the Vedic-kirtan pastimes. Burada Vedic kirtan meşgalelerinden bahsedeceğiz. Which sort of shows a standard set, a standard kirtan that took place when the devotees from Navadvip came to Jagannath Puri
to visit Lord Caitanya. Now, these were the ones to visit, not to stay. Navadvip'ten Jagannath Puri'ye Rab Caitanya'yı ziyarete gelen adananların gerçekleştirdiği bir kirtan vardı. Bunun standartları vardı. And Chaitanya Mahaprabhu would have he would greet them. He would greet them. They would go and get the respective rooms, quarters. Chaitanya Mahaprabhu o adananları karşılıyordu ve sonra onları kalacakları odalara yerleştiriyordu. And after that, they would get prasadam, Jagannath prasadam. Ve ondan sonra da Jagannath prasadam alıyorlardı. Lord Caitanya ordered for all that to be done. Ve Rab Caitanya da bütün bunları ayarlamıştı. And then they would have a big kirtan. Ve sonra da büyük bir kirtan başlıyordu. So that took place on an annual basis every time they came. Her yıl bu gerçekleşiyordu, her gelişlerinde. They would stay about 3-4 months in Puri. Onlar 3-4 ay boyunca Puri'de kalıyorlardı. Until the rainy season passed, and then they would go back again. Yağmurlu mevsim geçene kadar kalıyorlardı ve sonra geri dönüyorlardı. June. Haziran. July 14th. 14 Temmuz. August, September, or June 14th. Monsoon usually started on the day. Genelde muson yağmurları aynı gün başlıyordu. June. Haziran'da. And so they would come before that. Bu başlamadan önce geliyorlardı. And then they would leave around towards the middle of September, around like now. Ve yaklaşık Eylül ortası gibi de ayrılıyorlardı. Haziran'da gelip. And this was going on year after year for the years that Lord Caitanya was now there in Puri for 18 years. Ve Rab Caitanya'nın Puri'de bulunduğu 18 yıl boyunca bu her yıl gerçekleşti. 2 of those years was one when Lord Caitanya said he was going to go to Navadvip, and the other one is when he actually did go. 2 sefer bu olmadı. Birinde Rab Caitanya Navadvip'e gideceğini söyledi. Diğerinde de gitti gerçekten. And so at those times they didn't come. O zaman onlar gelmediler o 2 yıl. But other than that, every year they came, about 300 devotees. Ama onun dışında her yıl yaklaşık 300 tane adanan bu şekilde And they gelmişlerdi. would travel together. It would take a month for them to get there and a month to go back. They just walked. Onlar 300 kişi hep beraber hareket ediyorlardı. Yürüyerek geliyorlardı ve gelmeleri bir ay sürüyordu ve dönmeleri de aynı şekilde. Women, children. Kadınlar, erkekler, çocuklar. Professor, you got it figured out? Oh. Profesör buldun mu ne kadar? Neredeyse buldum. And the standard for kirtan is really set here by Lord Caitanya. Ve buradaki kirtan standardı gerçekten Rab Caitanya tarafından ortaya konmuştu. He has 4 kirtans going on. Aynı anda devam eden 4 tane kirtan vardı. Or who are dancing and chanting. Yani dans eden ve söyleyenler vardı. So there are so many people singing for every person that's singing. Then you have dancers and you have people who are playing mridanga and people who are playing kartals. Her söyleyen kişi için onunla birlikte dans edenler vardı, mirdanga ve karatal çalanlar vardı, ona eşlik edenler. And of course Lord Caitanya chose those who were extraordinarily devotional. Ve Rab Caitanya tabii ki adananlar içinde sıra dışı bir şekilde adanmışlıkla dolu olanları seçiyordu bunun için. And these kirtans just continued and continued. Ve bu kirtanlar devamlı sürdüler. Very often the humans were not able to continue. They had to stop after a certain point. İnsanlar bir yerden sonra durmak zorunda kalıyorlardı, devam edemiyorlardı. But Chaitanya Mahaprabhu would just
He was oblivious. He was just absorbed in the ecstasy of Nam Sankirtan. Ama Chaitanya Mahaprabhu Nam Sankirtan'a tamamıyla dalmış durumda devam ediyordu hiç durmadan. Just like yesterday evening, you had 2.5 hour kirtan. Dün akşam biz 2,5 saat boyunca kirtan yaptık. Maybe this evening you'll have 2.5 hour kirtan. Ve bu akşam da belki bunu yapacağız. Prabhupada had this thing. He said that 3 hours kirtan in the morning, 3 hours kirtan in the evening. Şrila Prabhupada sabahleyin 3 saat kirtan ve akşamleyin 3 saat kirtan diyordu. Not for us, he said that's what Caitanya Mahaprabhu, that was his average. Yani Chaitanya Mahaprabhu'nun ortalama kirtan yapma süresi buydu. Bizim And için. chanting 64 rounds. Ve 64 tur. So standards for kirtan. Kirtan standartları. And although there's ultimately there is no tatrapitan yamita smaranena kala, there's no hard and fast rule when it comes to chanting Hare Krishna. Hare Krishna mantrasını söylerken çok sıkı kurallar yok. But still, there should, like with everything that's in Krishna consciousness that's structured, chanting Hare Krishna is also structured. Ama yine de yani Krishna bilincinde her şeyin belli bir yapısı olduğu gibi Hare Krishna mantrasını söylemenin de belli bir yapısı var. Look around you. Etrafınıza bakın. Everything in nature is very organized. Doğadaki her şey çok iyi bir şekilde organize olmuş durumdadır. It happens in certain specific ways at certain specific times. Her şey belli bir düzen içerisinde ve belli bir zamanda gerçekleşir. You know, a tree does not bear fruit when it wants to. Yani bir ağaç istediği zaman meyve vermez. Well, I'm not going to give fruit in the September. Why should I? Pears come out now. I'll do it in spring. Yani bir ağaç şöyle demez. Neden hani ben Eylül'e kadar bekleyeyim? Şimdi baharda meyve vereyim. No, there's a system. Everything is regulated. Hayır, bir sistem vardır ve her şey düzenlenmiş durumdadır. Diameter 100. Diameter is 120 meters. 120 metre çap oluyor. So that's, you really got them squashed up, right? Onları çok iyi bir şekilde böyle şey yaptın değil mi? Yani yaklaştırdın birbirine. How much room for Herkese ne kadar yer person? ayırdın? Yani herkes birbirine çok yakın mı olarak ne hesapladın? You should 4 people per square meter. Bir metrekare için 4 kişi olacağını düşün. That's how they calculate in halls. Yani büyük böyle hollerde bu şekilde hesaplama yapılıyor. Ben biraz daha az kişi koydum. That's good. Anyway, that's so 60 meters distance. Yani 60 metre bir tarafa doğru. You're considering there is a circle or a semicircle? Yani yarı going daire mi? Straight, that would be 60 meters. Right? Yani tam karşı en uçtaki kişiyi düşünecek olursak 60 metrelik bir mesafe oluyor. Yes. So Krishna is organized. He has an organized mind. He doesn't like clutter. Krishna'nın çok düzenli bir zihni vardır ve o böyle aksilikler olmaz yani bu tür. The world is organized. Atoms are organized. Everything that's created, and then things that are eternal. Everything is organized. Dünyadaki her şey düzenlenmiş durumdadır. Atomlar düzenlidir ve spiritüel dünya için de bu geçerlidir. Krishna likes doing things in eights. Krishna bir şeyleri 8'in katları şeklinde yapmaktan hoşlanır. There's a cowherd boy who has 8 associates, who each have 8 associates, who each have 8 associates. It's like in the army. Bir tane çoban çocuğun etrafında 8 kişi vardır. Onların her birinin etrafında 8 kişi vardır. Aynı ordu düzeni gibidir. Krishna is very organized. Krishna çok düzenlidir. Even the same thing.
trees and circles of trees around, for instance, his Govinda pit or yoga pit in Vrindavan. So there's Krishnadas Kaviraj, when he describes it, then you just see one ring of trees, another ring of trees, another different trees, and they're all in a certain very clear pattern. Ve yani Vrindavan'daki bu yoga piti düşünecek olursak Krishnadas Kaviraj Goswami şöyle söylüyor. Onlar oradaki bütün ağaçlar dahi çemberler şeklinde aslında ve çok düzenlenmiş bir durumdalar. That means that if you want to be Krishna conscious, you also have to be very organized. Ve bu da siz eğer Krishna bilinçli olmak istiyorsanız sizin de çok düzenli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Organization, neatness. Organizasyonların buna ihtiyacı vardır. I don't know if you noticed, but in nature there's no such thing as garbage. Yani bilmiyorum fark ediyor musun ama doğada çöp diye bir şey yoktur. It's only humans that make garbage. Yani çöp yaratan kişiler sadece insanlar. In nature there's no garbage. Doğada böyle bir şey yok. So things that are very structured, organized, clean, everything in its place. Her şey çok düzenlenmiş durumdadır. Yani organize olmuştur, temizdir ve her şeyin belli bir yeri vardır. That's what's required of living in the mode of goodness. Ve yani erdem modunda yaşamak için de buna ihtiyaç vardır. And devotees should be very conscious of that. Ve adananların da bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Samodama tapassocham shantirarjavam. Samodama tapassocham, cleanliness, shantirarjavam evacha. So a Brahminical standard is that someone is very clean. Brahmanik standart bir kişinin çok temiz olmasıdır. And clean, and as I mentioned, these other qualities are also there. Temizlik ve bu bahsettiğim diğer nitelikler de orada olmalıdır. So in the past we spoke quite a bit about the 21 qualities of a human being. Geçmişte bir insanın 21 özelliği hakkında oldukça çok konuştuk. So if you want to know what those are, they're in the 7th canto. Narada Muni is speaking them. And if you embody all of those things, you will be a very Krishna conscious and organized person. Eğer bunlar hakkında öğrenmek isterseniz bunlar 7. kantoda Narada Muni tarafından konuşuluyor ve eğer bütün bunları bir kişi kendinde vücutlandırabilirse çok iyi bir Krishna bilincine sahip olabilir. Or at least you'll have a good foundation for that. Ya da en azından bunun için iyi bir temele sahip olmuş olursunuz. Okay, thank you all very much. We're going to stop over here. Çok teşekkürler. Burada bitireceğim. And I am at the Vedic Kirtan pastimes. Şimdi Vedic Kirtan keyif dolu meşgalelerindeydik. And which is followed by the cleansing of the Gundicha temple. Ve bunu da Gundicha tapınağının temizlenmesi takip ediyor. And that shows Chaitanya Mahaprabhu's standard of cleanliness. Ve bu da bize Chaitanya Mahaprabhu'nun temizlik standartını gösteriyor. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. We're exactly on time. Oh boys, are these pillows ever horrible? That's 60 is 3,600 times pi is 10,000. 10,000 square meters. That means 5,000 square meters. 5,000 square meters times 4 is only 20,000 people. I put a bit more people in a square meter than... More people? Yeah. More than 4? Yes. When I compare it with like
Roman colosseums in two places. So it seemed accurate that 120. Four person in 1 meter square, it makes 75 meter radius. 75 radius. Four person in 1 meter. You got competition from the architect. Thank you. Okay, it's prasadam? What is it? Resting time. 6:30 is Gaurati. Very good. Hare Krishna.